Number One TV'de Güzellikte Number One programına hoş geldiniz. Ben Doktor Sevgi Ekiyor. Cumartesi günleri saat 12'de bundan sonra sizlerle kavuşuyor olacağız. Yepyeni bölümlerle, yepyeni konularla güzellik, sağlık ve iyilik üzerine sizlere bir şeyler anlatıyor olacağım. Evet, bu ilk bölümümüzün ilk konusu yaz aylarına girerken nasıl uygulamalar yaptırmalıyız, nasıl hazırlıklar yapmalıyız ki yaz aylarımız daha fit, daha güzel, daha sağlıklı, daha enerjik geçebilsin. Hadi başlayalım. Konu 1. Yaz aylarına girerken biliyorsunuz ki artık kıştan itibaren kendinize bazı profesyonel cilt bakımları yaptırmadıysanız cildinizde olan bazı ölü tabakayı tam soymak için son zamanları yaşıyoruz. Dolayısıyla profesyonel destek alacak şekilde cildiniz işte kuruysa nem bakımı gibi, leke ise leke bakımı gibi, akneniz varsa ya da post akne izleriniz varsa akne bakımı gibi ya da rozeseyanız vardır, seboreik dermatitiniz vardır, onlara özel bakımları bu mevsimde tekrar yaptırmanızda fayda var. Böylelikle yaz ayına yeni cilt katmanız tazelenmiş bir şekilde başlayabilirsiniz. Tabii bu bakımlardan sonra sizlere verilmesi gereken ev ödevleri var. Biliyorsunuz ki artık cildimizin sağlığının birçok şeye bağlı olduğunu hepiniz öğrendiniz. Bu ne demek? Beslenmemiz çok önemli. Güneş ışınlarından doğru bir şekilde korunmamız çok önemli. Eğer ki vücudumuzda vitamin, mineral eksikliğimiz varsa ya da spiral doğum kontrol hapı kullanıyorsanız gibi birçok sebep yaz aylarında lekelenmeyi önlemek adına ve yine yaz aylarında cilt sağlığımızın, cilt bariyer sistemimizin daha iyi olması için bu tarz testler de yaptıracak şekilde bir uzmandan danışmanlık almanız gerekiyor. Eğer ki yine cildinizde başka sıkıntılar var diyelim, bu saydığım sıkıntılardan da bazıları bir arada diyelim. Bunlara uygun da biliyorsunuz ki bazı iğneli işlemler mevcut. Mezoterapiler gibi, egzozomlar gibi, kök hücre tedavileri gibi kişiye yönelik yine yaz aylarında hem lekesini daha baskılamak adına hem yeni leke oluşmasını önlemek adına ya da roze gibi sıcak ve nem sevmeyen cilt hastalıklarını baskılamak ya da kılcallarınız yoğun yazın kıpkırmızı geziyorsunuz. Gene bunları baskılamak ve geriletmek adına doğru vitamin, doğru beslenme, doğru cilt bakımı ve doğru enjeksiyon işlemleriyle cilt bariyer sisteminiz dediğim gibi güçlenecektir. Bu tedavileri yaparken gene yaş aralığınıza göre eğer cildinize anti-aging gerekiyorsa saydığım işlemler aynı zamanda rejeneratif tıpta yer aldığı için cildinize de anti-aging ve dolayısıyla daha gençleşmiş, daha sağlıklı bir ifade katacak. Kim istemez ki bence makyajsız dolaşalım, yaz aylarında sadece bir güneş kremi sürelim de çok rahat dolaşalım. Bence benim de en sevdiğim kendimde huylarımdan bir tanesi bu. Ne güneşlenirken rahatsız oluyorum, ne denizde rahatsız oluyorum, ne akşam dışarı çıktığımda rahatsız oluyorum cildimden. Çünkü cilt bariyer sistemimi önden hazırlarsam eğer yaz aylarına, dolayısıyla problem yaşamaksızın ama tabii vitaminimse yanımda götürüyorum ya da sürmem gereken 50 faktör cilde özel doğru seçilmiş. Çünkü her 50 faktörün koruyuculuğu da aynı şekilde değil. Buradan da sizi uyarmak istiyorum. Akne eğiliminiz varsa su bazlı ürün seçmeniz gerekiyor. Biliyorum ki BBL kullanımı, CC kullanımı çok artmış durumda. Ama cildinizin kuruysa, nemsizde lekelenme eğilimi varsa ya da lekelenme eğilimine sebep olabilecek şekilde az önce saymıştım doğum kontrol hapı kullanıyor olabilirsiniz, spiraliniz olabilir ya da genetik bir altyapınız olabilir. O sene geçirdiğiniz bazı rahatsızlıklar ya da bağışıklığınız kötü olabilir. Bunlar da cildin problem yaratmasına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla böyle sıkıntılarınız varsa eğer, evet demiştim size beslenme, doğru vitamin kullanımı, bununla birlikte doğru ürünlerin arasında güneş koruyucusunu da doğru seçmek var. Ve üşenmeyip cildimiz ıslandığında, denize girip çıktığımızda, terlediğimizde, yüzümüzü yıkadığımızda, bir makyaj yapacakken bile ya da makyaj uzun süre kalacaksa eğer yüzünüzde onu temizleyip tekrarlamanız gerekiyor güneş koruyucusunu. Ve yine dönelim BB/CC korusuna. Cildinizi eğer içinde sonuçta renklendirici bir madde bulunan bir üründe %100 koruyuculuğa sahip olamazsınız. Eğer cildinizi iyi temizlemiyorsanız ve BB/CC kreminiz çok uzun süre kalıyorsa o da UV ışını absorbe edebilir. Dolayısıyla bunun için şöyle bir şey öneriyoruz.
50 faktörlük su bazlı ve cildinize uygun birçok enstitü ya da birçok kurum tarafından onaylanmış güzel bir ürünü cildin temizledikten sonra üst tabakasına sürüp 15-20 dakika emilimini bekledikten sonra BB'nizi ya da CC'nizi sürebilirsiniz. Ve yine söylüyorum, gün içerisinde güneşte dolanmanız gerekiyorsa ve güneş koruyucunuzu tekrarlamanız gerekiyorsa yine duru suyla yüzünüzü yıkayıp yine ürünlerinizi yanında bulundurup tekrarlamanız daha doğru olacaktır. İnanın bunların bu kadar dikkatli kullanıldığına çok tanık olmuyorum. Ancak problemli olan ciltler bu kadar artık kullanmayı öğreniyor. Bence problem olmadan siz de kullanmayı daha doğru yapın diyorum. Buradan size vereceğim ilk mesaj bu olsun. Hangi işlemlerin mevsimi var? Biliyorsunuz ki bu tarz cilt bakımları ve iğneli işlemlerden ve lazerli işlemlerden bazılarının gerçekten hangi aylarda yapılması gerektiğini sizlere anlatmamız gerekiyor. Dolayısıyla örnek veriyorum. Eğer ki siz biraz bronzlaştıysanız, yani artık güneş görmeye başlayıp ya da sıcak bir ülkeye seyahat edip de cildiniz koyulaşmaya başladıysa birçok lazeri artık yaptıramazsınız. Bunu en kilit bilgi olarak aklımızda tutalım. Öteki türlü cildiniz bronz değilse ya da üst üste solaryuma girip de yine dediğim gibi bronzlaşmadıysanız, çünkü sadece güneş bronzundan bahsetmiyoruz. Solaryumda yine cilt tonunun değişmesinden bahsediyoruz sonuçta. Birçok lazeri Haziran öncesi bizim ülkemizin hava kondisyonlarına bakacak şekilde Haziran öncesi yaptırabilirsiniz. İşte BBL, ışın tedavisi, altın iğne tedavisi, fraksiyonel lazer, tilyumlar, Q-switch'ler, birçok ismini duyduğunuz IPL'ler vesaire, hem kıl lazerleri vardır biliyorsunuz hem cilt lazerleri vardır. Bunları dediğim gibi Haziran öncesinde güneşlenmemiş ya da bronzlaşmamış bir cilde uygulayabiliyoruz. Sonrasında da Eylül-Ekim geldi diyelim, havalar biraz soğudu diyelim ama cildiniz halen bronzsa uygulamamayı tercih ediyoruz. Bronzunuz biraz azaldıktan sonra yapmayı tercih ediyoruz. Tabii şöyle koşullar da var. Siz yaz ayı içerisinde hiç bronzlaşmadınız diyelim. Çok çalıştınız, ev ofis ortamındasınız, cildinizi koruyabileceksiniz. Gene soymalı olan lazerleri size atmamayı tercih ediyoruz. Ama altın iğne gibi cilde uyarıcı uygulamaları, yani cilde küçük travmatizasyon yaratıp da bir 5 saatte kızarıklığı geçebilecek daha basit uygulamaları böyle hayat koşullarına sahipseniz yine düzgün kremler vererek kullandırabiliyoruz size. Ne oldu? Aslında kişinin yaşam şartına göre ve yaz aylarındaki duruma göre değişti. Ya da bizi ziyaret eden yabancı danışanlarımızın da yine koşulları daha farklı olabilir. Biraz buna göre karar vermek gerekiyor. Sonrasında şöyle bir müjde vereyim size. Bundan tedirgin olan danışanlarım olduğunu biliyorum. Mezoterapi gibi, işte PRP gibi, ozon gibi, işte gençlik aşıları gibi, kök hücreler gibi hiçbir işlem yaz ayında yapılmasına engel değil. Tam tersi, yine söylüyorum, yaz ayında özellikle cildinizde sıcağa bağlı da olabilecek bir gevşeme, terlemeye yine sıcağa bağlı olabilecek cilt hastalıklarınız vesaire gibi ya da yaz ayında belki kilo da veriyorsunuz diyelim, daha aktif bir hayat yaşıyorsunuz. Bazen öyle de danışanlarımız oluyor. Dolayısıyla bütün bu iğneli işlemlerinizi, hatta dolgunuzu, botoksunuzu, askınızı yaptırabilirsiniz. Sadece bazı işlemler sonrası biliyorsunuz 10 gün güneşlenmek, hamam, sauna, solaryum gibi uygulamalarda yasak getiriyoruz. Bazı işlemler sonrası bunu 3 haftaya çıkartıyoruz. Denize, havuza girmenizi ve sıcak ortamlara gitmenizi. Dolayısıyla yine söylüyorum, memnuniyetle, özellikle belki bizi diğer kardeş ülkelerden izleyen, Avrupa'dan izleyen de danışanlarımız olabilir. Memnuniyetle yaz aylarında tatilleri öncesi ya da tatillerin finallerinde kendilerini koruyacak şekilde bu uygulamaları yaptırabileceklerini hatırlatmak isterim. Şimdi gelelim beslenme konusuna. Şimdi işlemlerle alakalı kısmı biraz özetledik yaz aylarında. Peki nasıl besleneceğiz? Şimdi birincisi çok basit gelecek, belki doktorların çok konuştuğu bir konu haline gelecek ama ben bile annemden biliyorum, kiloyla uyumlu su tüketimine dikkat etmek gerekiyor.
Bununla ilgili basit bir formül var. Herkese 2,5 litre deyip geçilmez arkadaşlar. Bu formül şu. Kilonuzu biliyorsunuzdur. Kilonuzu hemen 35 ile çarpıyorsunuz. Sonuçta bir rakam alacağız oradan. Örneğin 70 kiloysanız 35 ile çarptığınızda ne eder? 2250 eder. Dolayısıyla 70 kilo birinin 2250 mililitre suyu tüketmesi gerekiyor. Bunu bir cebimize attık. Peki siz alkol tükettiniz, bitki çayı, normal çay tükettiniz, başka gazlı içecek tükettiniz, kahve tükettiniz. Bunların yanında da her seferinde bir bardak ekstradan su tüketimini sağlayın diyoruz. Dolayısıyla sizin normalde içmeniz gereken su tüketimi bu ana çarptığımız rakamla günlük kullandığınız başka içeceklerin yanına da plus koyacak şekilde, artı koyacak şekilde hesaplamanız gerekiyor. Ne oldu? Su tüketimi aslında kişiye göre değişmesi gereken bir konu oldu. Tabii ki şöyle de bir durum var. Kilonuzla uyumsuz aşırı su tüketimi de bu sefer böbreklerinizi yorabilir. Yani böbreklerdeki bazı emilim salınım mekanizmalarını. Dolayısıyla aslında ya da böbrek üstü bezlerinizi. Şimdi bazı hastalıklar var. Su zehirlenmesi diye de bir şey var. Dolayısıyla tabii ki biraz su miktarınızı yükseltebilirsiniz ama bu 2 katına, 3 katına hani çıkması da çok da iyi olacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla optimum seviyeler var. Diğer bir konu. Biliyorsunuz ki mevsiminde taze sebze meyve tüketmek en önemlisi. Ya da siz onu iyi muhafaza ettikten sonrasında da tüketebilirsiniz biliyorsunuz buzdolabı koşullarında. Yeter ki daha mevsiminde olduğuna inanalım ve daha saklanma koşullarının da iyi olduğuna inanalım. Dolayısıyla burada aslında cilt bariyer sistemi için önemli konulardan bazıları özellikle sebze tüketimini, haşlanmış zeytinyağlı gibi sebze tüketimini artırmaktan geçiyor. Bizim toplumumuzda biliyorsunuz ki güzel ev yemeklerimiz vardır aslında. Taze fasulyelerden tutun, güveçlerden tutun, baklagillerden tutun. Ama bir o kadar da fazlalaştırılmış tüketimi olan yemeklerimiz var. Biliyorsunuz ki karbonhidrat çok seviyoruz. Et tüketimi ve kümes hayvanı tüketimini çok seviyoruz. Gel gelelim bu konuya. Biz özellikle cilt hastalığı olan hastalarımızda bazı testler de yapsak da artık genel bir bilgiye sahibiz. Gluten gibi, inek sütü gibi ve bunlardan türetilen şeyleri düşünün. Yani bir beyaz un tüketiyorsanız sonuçta bu gluten içeriyor anlamına geliyor ve beyaz unu da herhangi bir çorbanıza bile bir kaşık katmanız ya da başka bir yemeği pişirirken, bir balığı kızartırken gibi kullanmanız istenmiyor hale gelmesi gerekiyor. Çünkü inflamasyon oluşturuyor. Ya da inek sütü, kazein ve onun türevinde yapılan peynir, yoğurt gibi, ayran gibi diğer maddeleri düşünün. Onlar da yine bağırsak sistemimizde inflamasyon oluşturabiliyor. Şimdi bu demek değildir ki herkesin buna intoleransı ya da herkesin buna direnci olacak anlamına gelmiyor. Ama sizi uyarmamın sebebi bizim bu tarz bir tüketimi çok sık yapmamızla birlikte ileride gerçekten birçok hastanın kalın bağırsaklarında özellikle mukozal yapısında inflamasyon başlaması. Bu da onlarda aynı zamanda vitamin ve minerallerin tutulumunu etkileyecek şekilde bu sefer başka sağlık problemleri yaratması, medikal estetik açısından da otoimmün dediğimiz diğer hastalıklara işte aknesidir, lekesidir, işte rozaseasıdır, seboreik dermatidir. Yani başta otoimmün olacak ve diğer saydığım hani cilt rahatsızlıklarının artmasına sebebiyet veriyor. Biz bunları tedavi ederken bu şekilde beslenmeyi de düzenlememiz gerekiyor. Yine kişiye yapılan tahlillerle başka intoleransları varsa bu herhangi bir illa çok zararlı olacak bir şey anlamına gelmiyor. Bir kişinin brokoliye de intoleransı olabilir sonuçta. Bu bazen vakti zamanla çok tüketmişliğe bağlı olarak enzimsel bir azalmadan da kaynaklı olabilir. Yine söylüyorum, bağırsakta oluşan bir mukozal problem sebebiyle o besini yeteri kadar sindiremiyor ve ayrıştıramıyor da olabilir. Bunu iyi ayırt etmek lazım. O yüzden de aslında ben genelde yaza girerken kendime uyguladığım fonksiyonel check-up panelleri, bu tarz medikal detoks tahlilleriyle birlikte danışanlarımı da aynı şekilde bir problem gördüğümde ya da yıllık alışkanlık haline getirtirecek bazı sonuçlar almaya ve beslenmelerini de ona göre düzenlemeye itmeyi seviyorum. Bu sizde bir mindfulness yaratıyor. Bu ne demek? Kilo kontrolü mü yapmak istiyoruz? Doğru beslenmeyle, vücutta azalan enzim varsa onu yerine koyarak, azalan başka bir vitamini doğru şekilde yerine koyarak sizin hem sağlık kalitenizi arttırıyoruz, bu sadece cilt için değil tabii ki. Uyku kalitesizliğiniz olabilir,
kendinizi depresif, düşük hissediyor olabilirsiniz. Çünkü serotonin aynı zamanda bağırsaktan salgılanıyor %95 oranında. Yani ikinci beyin bağırsak diye bu kadar vurguluyoruz biliyorsunuz. Dolayısıyla serotonininizin iyi olmaması da sizin uykunuzun kalitesiz olmasını, sabah kötü kalkmanızı, belki de eklem ağrıları, baş ağrıları, işte günlük kendinizi depresif, mutsuz hissetmenize ya da yanlış kararlar almanıza sebebiyet veriyor olabilir. Dolayısıyla bunun öncelikle bir beslenme programına ve doğru bir fonksiyonel check-up'la birlikte size yönetilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Ondan sonra gerekirse evet psikiyatrik, psikolojik şekilde danışarak belki bir ilaç kullanımı ya da psikolojik destek de almanız gerekebilir depresyon hastaları. Ama organik sebebi ihmal etmememiz lazım. Gel gelelim diğer konuya. Meyve herkes için kötü olacak anlamına gelmiyor. Ama çalışmalar şunu gösteriyor. Gece belli bir saatten sonra tüketilen meyvenin şeker birikiminin daha fazla olduğunu söylüyor. Ne oldu aslında? Bizim kişiye özel beslenme saatlerine ve beslenme saat aralıklarına kişiye özel yine karar vermemiz gerekiyor. Bu ne demek? Sizin şeker direnciniz olabilir tahlillerde çıkan ve şu anda ilaç kullanma düzeyinde olmayabilirsiniz. O zaman belki size karbonhidrat ya da gluten şeker diyeti yaptırırken belki günde 2 öğün beslenme verirken işte aralarda belki 6 saat mesela 12 ile 6 fix besleneceksiniz. Gece açlığınız böylelikle uzun olacak gibi bir program verebiliyoruz. Ama tam tersi danışanın hipoglisemisi olabilir. 5 saat arayla beslenmesini, gene şeker diyeti yapması gerektiğini, gene yine çıkan intoleranslarına göre diyetler vermemiz gerektiğini de söyleyebiliyoruz. O yüzden beslenme saatleri de biraz kişinin metabolizmasına göre programlanması gereken önemli konular arasında. Ve artı bunu pekiştirici biliyorsunuz ki hem bir genel tababet var, yani başvurulması gereken başka doktorlar varsa dahiliye, endokrinoloji gibi mutlaka başvurmanızı ya da endoskopi, kolonoskopi yaptırmak için gastroenteroloji gibi, genel cerrahi gibi mutlaka başvurmanız gereken doktorlar varsa onlarla da ilgili yönlendirme yapılması gerekiyor. Bir de biliyorsunuz ki bunların zaten bir takvimi var aslında. Son zamanlarda gördüğüm en önemli bu tarz beslenme sıkıntılarından doğan yine bazı hastalıklar var ki Hashimoto gibi, Hashimoto tiroid problemi gibi ya da IBS yani inflamatuar bağırsak sendromu gibi. Bilin ki arkadaşlar bu iki problem teşhisiniz korunuyorsa cildinize de bazı olumsuz etkiler olacak ve artı beslenmenizi çok uzun bir süre bazı diyet protokolleriyle birlikte yapmanız gerekecek ki hem bağırsağınız hem de tiroid hormonunuzun çalışması daha uygun hale gelebilsin. Genelde bunda da mesela tiroid antikorlarının değişmeye başladığı dönem vardır. İlla TSH serbest, T3 serbest, T4 değişmez. Tiroid antikorları değişmeye başlayabilir. Oradan da hemen hastayı yakalayıp gluten ve süt ürünü diyeti yaptırmaya başlayabiliriz ve şeker diyeti gerekirse. Ya da IBS'de keza eğer ki kendinizde ya ben ara ara kabız oluyorum, ara ara ishal oluyorum, karnımda gaz oluyor, şişkinlik oluyor, tuvalet alışkanlıklarım çok kötü, bu da bana ağırlık, yorgunluk yapıyor gibi biliyorsanız ki bazı semptomları olan eminim izleyicilerimiz var. Bunun için de dediğim gibi gastroenterolojiye başta başvuracak şekilde bunun bir ayrımına varılması gerekiyor. Ama sonrasında fonksiyonel tıptan faydalanacak şekilde hatta devamında ozon tedavisi mesela rektal ozon tedavisi alacak şekilde bu hem tiroid için iyidir özellikle hipotiroidi olan için iyidir hem de IBS gibi problemleri olan için iyidir ya da başka Crohn vesaire gibi bağırsak yine mukozasının bozulduğu başka hastalıklar için de iyidir. Ne oldu bakın bizim aslında anti-aging'de, kilo kontrolünde, enfeksiyonda biliyorsunuz Covid zamanı herkes bunu çok iyi öğrendi. Enfeksiyon tedavilerinde, enfeksiyonla sekellerinin tedavilerinde, dolaşım için iyi gelen ozon tedavisi bakın çok önemli bazı hastalıklar için destekleyici alternatif tıp tedavilerinin başına yerleşti. Ve tabii ki bunlar hani paralel tıp verileri sayesinde yani sonuçlarınız, bu sonuçlar karşısında gerekirse dediğim gibi radyolojik sonuçlarınız, gerekirse keza endoskopik, kolonoskopi gibi sonuçlarınız gibi hepsini birleştirerek ortaya çıkan kürler halinde oldu. Ve emin olun cildinize enjeksiyon yapmasak bile ben çoğu hastamda başta bir problem gördüğünde önce 3 hafta onu doğru beslenme, doğru bu tarz alternatif tedaviler alma, doğru vitamin kullanımına sevk edip cildinin daha enjeksiyon yapılmadan yani herhangi bir mezoterapi kök hücre vesaire yapılmadan
nasıl değişmeye başladığını kendisine gösterip, yani vücudun rejenerasyona hazırlayıp sonra cilde işlem yapıp cildi rejenerasyona bu sefer sokmayı yeğlerim. Dolayısıyla ne oldu? İçten dışa güzellik geldi. O yüzden unutmayalım. İyilik hali, sağlık hali güzellik için çok önemli. Ve bu bir üçgen aslında. Güzel hissettiğinizde de daha iyi hissedersiniz. Daha iyi hissettiğinizde de sağlığınızı daha iyi korursunuz. O yüzden bu üçgeni hep aklımızın bir kenarında tutalım derim. Bugünkü gündemimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya yine yepyeni konularla Number One TV'deyiz. Güzellikte Number One diyeceğiz ve sizlerle cumartesi günü 12'de buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.